Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde yeşil, turuncu ve krem tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerimiz ise böyle 3 numara 5 şiş. Ve hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Modelimiz bu şekilde. Hem çok güzel, oldukça da kolay, şık bir patik oldu. Renk uyumunu da çok beğendim. Beğenerek yaptım. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi örebilirsiniz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Her zaman olduğu gibi yeşil ipimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bıraktım. 12 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şu da 12. ilmeğim. 12 adet ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de bakın arka yüzdeyim. İkinci şişimi aldım. Örmeye başlayacağız. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 5 şişe geçebilmek için. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. İlmeğin iki kanatına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmeklerimi çıkartıp 3. şişime takacağım. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Başlangıç yerine hanımlar bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkartıp şişime taktım, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5 ve şu kenara gelip son kez bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum. 6. 4 şimdi de böylece 6'şar tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. İlk sıramızda hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geçtim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece hanımlar bir sırayı tamamladık. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar şöyle patik burnumuza baktığımız anda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bakın bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim birinci şişimde. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığım zaman da kenar bu defa bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına taktım şişimi. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi 3. şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Başlangıç yerine geldik. Tekrardan artırma zamanı. Bakın hanımlar ilk şişimdeyim. Kenarım sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İlmek sayıları arttıkça şişler de yer yerine oturmaya başlıyor hanımlar. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz olarak örülüyor. İkinci şişimde de böylece 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bu başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimiz düz örülüyor yine. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından da artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 8'er tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmekleri 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnu tamamlanacak. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Hanımlar modelimiz 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Bunu da buradan belirteyim. Her şişe 14'er ilmek yapınca model tam denk düşüyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Ve artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipime başlayacağım burada. Bu aşamada krem ipimi ekliyorum hanımlar. Şöyle kenara ilk 2 ilmeğimi krem ördükten sonra hemen krem ipimin ucunu yeşil ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlmeklerimin tamamını bu sıramızda krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle hatta krem ipimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum, ilerletiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamen krem ile örüyoruz. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. Bu şekilde. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. 2 sıra örmüş olacağız. 2 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm geldim. Hanımlar bu aşamada yeşil ipimizi bakın aralarda yine kullanacağız. Böyle ip karışıklığı olmasın. Sonuçta 3 ip birden kullanacağız. Böyle yeşil ipimi ortalama şöyle 2 metre kadar bir bırakıp keseceğim hanımlar. Siz böyle ipi keserseniz ipler sonradan böyle karışıklık çıkarmaz. Çünkü 3 ip birden gidecek.
Evet, şimdi yapacağımız işlem şu. Modelimiz hanımlar şöyle yapılıyor. Bakın. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Modelimin bu birinci sırası. 2 ilmek ördükten sonra turuncu ipimi ekleyeceğim. 1 ilmek turuncu. 2 krem. Hemen yanına da bir tane turuncumu ördüm. Hemen bu turuncu ipimin ucunu da bağlayacağım hanımlar. Model bitene kadar artık tekrar ip bağlamak zorunda kalmayacağız. Aynı iplerle patiğimizi öreceğiz. Şöyle oraya 2 tane de düğümümü attım. 2 krem ile başladım. Yanına bir turuncu ördüm. Şimdi 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. 3 krem, 1 yeşil. Yeniden bakın ipleri hanımlar arkada uzun uzadıya kalmasın diye bakın turuncu ipimi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırıyorum. 3 tane krem örüyorum. 1 tane turuncu. Bu sıramızda 3 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 turuncu olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın şimdi yeşilimi yaklaştırıyorum. Kremin üzerinden atlattım. 3 tane krem. Yanına bir tane yeşil öreceğim. Bakın yeşil ipimi örüyorum. Tekrardan 3 krem 1 turuncu öreceğim. Turuncumu yakınlaştırıyorum. Kremin üzerinden atlattım. Arkada ipler böyle uzun uzadıya kalırsa patiğimizin iç tarafı düzgün görünmez hanımlar. Buna da dikkat edelim. İpleri bir de ip geçişlerinde arkadaki ipleri de hafif esnek bırakalım. 3 tane kremden sonra bir turuncu örüyorum. Tekrardan 3 krem öreceğim. Bakın ipleri sırasıyla yakınlaştırarak götürüyorum. 3 tane krem, bir tane yeşil. Devam ediyorum yine. 3 krem, 4 içimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir turuncu, tekrardan 3 krem öreceğim. Bir yeşili yakınlaştırdım. 1, 2, 3. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Şimdi yeniden 3 krem, turuncumu yaklaştırıyorum. 3 krem, bir turuncu. Tekrardan 3 krem öreceğim. Bir yeşil. 3 krem, bir turuncu, 3 krem, bir yeşil. Tekrardan 3 tane kremimi örüyorum. Yanına bir tane turuncu öreceğim. Bakın en son yeşilimi örmüştüm. Sıra turuncuda. Bir turuncu ördüm. Tekrardan yeşilimi şöyle yakınlaştırarak getiriyorum. 3 tane krem. Bir tane de yeşilimi ördüm. Tekrardan 3 krem öreceğim. Bir turuncu. Tekrardan 3 tane krem öreceğim. Yeşili yakınlaştırdım yine. 3 krem, 1 yeşil. Sonuncu ilmeğimi de bakın yine turuncumu yaklaştırarak şöyle getiriyorum. Sonuncu ilmeğimi de krem ipimle ördüm. İlk modele başlarken ilk 2 ilmeği krem örmüştük. Burada da sonuncu ilmeğim krem. Bu kenarda da bakın 3 krem yan yana oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Bakın yeşil ipimizi kısa tutalım demiştim hanımlar. Burada ipler birbirine üzerine karışık şekilde duruyor. Bakın yeşilimi çekiyorum. Bu şekilde karışıklık gidiyor böylece. Şimdi modelimizde de ikinci sıramıza geldik. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Bir ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Burada bir tane turuncum vardı. Turuncu ipimi elime aldım. Buraya 3 tane turuncu örüyorum. 3 turuncu. Araya 5 tane krem öreceğim. Bu sıramız böyle devam edecek. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. 3 turuncu ördüm. Arada 5 tane kremim var. 5 krem, 3 turuncu. Bu sıramız 5 krem, 3 turuncu olacak şekilde devam edecek. Bakın 3 turuncumu ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 5 krem. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci kremim 3, 4, pardon 5 olmuş 2 krem. İlk şişimde 3 kremde, ikinci şişimde 5. Hemen turuncumu alıyorum. 3 tane turuncu örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden kremimi aldım. 5 krem, 3 turuncu. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yeşilimi tam alamı çıkartamadım mı ne oldu? Şöyle bir alayım. 3 ip birden karışmasın. Devam ediyorum. Üçüncü şişimdeyim. En son 3 turuncu örmüştüm. 5 krem. 3 turuncu. Şu 1. Şu 2. Şu 3.
Tekrardan yeşilimi aldım. Kremimi aldım pardon. 5 krem, 4, 5. 3 tane turuncu öreceğim. Şu birinci turuncum. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu 2, şu da 3. Yeniden kremimi aldım. 5 tane krem. Turuncumu alıyorum. 3 tane turuncu. Şişimde kalan 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi geldik modelimizde üçüncü sıramıza. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi burada turuncu ile öreceğim. Bir tane turuncu. Bir turuncu, 3 krem. Bir turuncu, 3 krem. Şöyle. Devam ediyorum. Bir turuncu, 3 krem. 4 işimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir turuncu, 3 tane krem öreceğiz. Şeklimiz böyle devam ediyor hanımlar. İkinci şişimdeyim. En son bir krem örmüştüm. Şu ikinci kremim. Şu 3. Yanına bir tane turuncumu örüyorum. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk modelimizi bu sıramızda böylece tamamlamış oluyoruz. Her 3 sırada bir aynı modeli tekrar kuruyoruz hanımlar. Sadece kaydırmalı bir model. Onu da size anlatacağım birazdan. Tekrar 3 tane kremimi ördüm. Yanına bir tane turuncumu öreceğim. Üçüncü şişimdeyim. Bir turuncu. 3 tane krem. Bir turuncu. 3 tane krem örüyorum. Yanına bir turuncu. Tekrar 3 krem. Bir turuncu. 3 krem. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Şu 3. Yanına bir tane turuncumu örüyorum. Tekrar 3 tane krem. Bir tane turuncu. Şu ip geçişlerini hanımlar tekrar ediyorum. Esnek bırakalım arkada. Patiğimiz gergin durur. Ayağımıza olmaz. 3 kremimi ördüm. Bir turuncu ve son 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Böylece hanımlar ilk modelimizi tamamladık. İlk modelimizden sonra bakın. İlk şeklimiz bu. Bu şekilde ilk modelimiz, ilk şeklimiz ortaya çıktı. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. İkinci modelimizde hanımlar birbirine bakın. Alttaki iki modelin tam ortasına gelecek şekilde ikinci modeli kuracağız. Kaydırma böyle yapılacak. Bu aşamada şöyle modelimize başlayacağız. İlk iki ilmeğimi hanımlar burada bakın. 2 ilmek ikinci modelimi yapıyorum. 2 ilmek kremimi ördüm. Tam ortaya buraya bir tane yeşil öreceğim. Bakın tam ortaya. Şimdi ilk modeli yaparken 2 tane krem örüp bir turuncu örmüştük. İkinci modelimizi yaparken 2 tane krem örüyoruz. Yanına bir tane yeşil öreceğiz bu defa. Şöyle turuncumu da yaklaştırdım. Buraya bir tane yeşilimi ördüm. Şöyle yine ipleri hanımlar birbiri üzerinden atlatarak yakınlaştıracağız bu sırada. Modelin devamı yine aynı. Bakın 3 tane krem, bir turuncu, 3 krem, bir yeşil olacak şekilde örüyoruz. İkinci modelimizin ilk sırası. Şöyle bakın 3 tane kremimi ördüm, bir tane yeşil. Tekrardan 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane turuncu. Hemen şu turuncumu alıyorum. Yeniden 3 tane krem, bir yeşil. 3 krem, bir turuncu, 3 krem, bir yeşil olacak şekilde yine aynı modeli kuruyoruz hanımlar. Model aynı. Sadece yer değiştiriyor. 3 turuncudan sonra 3 tane kremden sonra bir yeşilimi ördüm. Bakın ipleri yakınlaştırarak götürüyorum. Arkamı patiğin iç yüzünde ipler uzun uzadıya kalmıyor böylece. 3 tane krem, bir tane turuncu. Bakın en son yeşil örmüştük. Şimdi sıra turuncuda. Tekrardan yeşilimi yaklaştırdım. Yeniden 3 tane krem, bir tane yeşil. Yeniden 3 krem, bir turuncu,
Yeşilimi yakınlaştırdım. 3 krem, 1 yeşil. 3 krem, 1 turuncu. 3 krem. Dördüncü şişimdeyim. 1 yeşil öreceğim şimdi buraya. 1 tane yeşil. Yeniden 3 tane krem. Bakın yine ipleri yakınlaştırıyorum. 3 tane krem. 1 turuncu. Şöyle yeşil ipimi yakınlaştıracağım. 3 tane krem. 1 tane yeşil. Yine turuncumu atlatıyorum. 3 yeşil. 1 turuncu. Ve sonuncu ilmeğimi de krem ile öreceğim. Şöyle yeşilimi de yakınlaştırarak götürüyorum. Bu şekilde. İlk 2 ilmeğim kremdi. Sonuncu ilmeğim de krem. Böylece aradaki 3 krem bütünlüğü sağlandı. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Hemen yine yeşil ipimi hanımlar kurtaracağım. Bakın ip boyu kısa olduğu için karışıklık oluşmuyor. Rahatça ipleri açabiliyoruz. Şöyle. Modelimizde ikinci sıramız şöyle olacak hanımlar. Bu aşamada kenardan 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3 tane turuncu olacak hemen ardından da. 5 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir turuncu vardı. Şimdi burada 3 tane turuncumuz olacak. 1, 2, 3. Modelin ikinci sırasında 5 krem 3 turuncu olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz yine. İlk modelimizde olduğu gibi. 5 krem turuncumu aldım. 3 turuncu. 2 ve 3. Yeniden kremimi aldım. 5 krem. Şu 3, 4, 5. 3 tane turuncumu öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan kremimi aldım. 5 krem. Yeşil ipimi de şuradan çıkartayım. Şu 5. kremim. Turuncumu alıyorum. 3 tane de turuncu örüyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum tekrardan. 5 krem. 3 turuncu. 5 krem. Dördüncü şişimdeyim hanımlar. Burada da aynı işleme devam ediyorum. 3. kremim 4 ve 5. 3 tane turuncumu öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrardan kremimi aldım. 5 krem. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunu da turuncu ile örüyorum. Modelimin ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi geldik modelimizde 3. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar bir turuncu ile başlayacağız. Modelimize bakın, bir turuncumu ördüm. Ardından bir turuncu ile başladık. 3 krem. 1 turuncu. 3 krem. 1 turuncu. 3 krem. Modelimizin 3. sırası böyle devam ediyor. 1 turuncu. 3 krem. Şeklimiz yavaş yavaş hanımlar bu aşamada ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi ördükçe kendini gösteriyor. Çok şık, zarif bir model. Devam ediyorum yine örmeye. Şöyle kalemimi toparlayayım. Şu 2. kremim, şu 3. Yanına bir tane turuncumu ördüm. 3 krem. 1 turuncu. 3 krem. 1 turuncu. Tekrar 3 tane kremimi ördüm. 3. şişimdeyim. Yanına bir turuncu. 3 ilmek krem. 1 ilmek turuncu. Dört şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir turuncu, tekrar 3 krem öreceğim. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Şu 2. kremim, şu 3. Yanına bir tane turuncumu örüyorum. Tekrar 3 krem, 1 turuncu, 3 krem, 1 turuncu ve son 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum.
Böylece hanımlar ikinci modelimizin 3. sırasını da tamamladık. Yani ikinci model de bitti. Tekrar 3. modele geçeceğiz. Modelimiz hanımlar bakın şöyle ilerliyor. Bakın patimiz üzerinde göstereyim. Birinci modelimiz bakın birinci model, üçüncü model, 5. model, 7. model aynı hizada gidiyor. Aynı hizada kuruluyor. 2, 4 ve 6. modelimiz de yine aynı hizada kuruluyor. Aynı şekilde gidiyor. Birinci modeli yaptık. Şimdi ikinci modeli de bitirdik. Şimdi üçüncüdeyiz. Birinci modelle aynı şekilde başlayacağız. Yani şöyle hesaplayalım. Modelin birini 2 tane krem ördükten sonra bir turuncu örerek başlıyorsak ikinci model 2 kremden sonra bir yeşil örerek başlıyor. Üçüncü modele geldim. Şimdi yine 2 tane krem öreceğim. Bir turuncu örerek 3. modele başlıyorum. İlk modelle aynı şekilde. Bakın buraya bir tane turuncumu ördüm. Devamında hanımlar yine yeşil ipimi yaklaştırıyorum. 3. modelin ilk sırası. Yeniden 3 krem, bir turuncu. Yeniden ipleri yakınlaştırarak götürüyorum bu sıramızda. 3 krem, bir turuncu. 3 krem, bir yeşil, 3 krem, bir turuncu olacak şekilde bu sıramızda yine ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Tam 3 sıra boyunca bu 3. modeli tamamlayacağız. Sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modeli de 2 krem ördükten sonra bir yeşil olacak şekilde başlayacağız. Modelimiz her 3 sırada bir kendini tekrar ediyor ve bir sonraki model bir önceki modelin tam ortasına gelecek şekilde bakın. Alttaki 2 modelin tam ortasına gelecek şekilde ikinci model kurulmuş. Bakın buradaki 2 modelin tam ortasına gelecek şekilde buradaki model kurulmuş. Böyle devam edecek hanımlar. Model kurulumu bundan ibaret. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kurdum. Bu benim ölçülerime göre tam geldim. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Bilek bölümüne kadar modelinizi yapmanız gerekiyor. Ben 7 yaptım ama belki siz 6 yapacaksınız. Belki 8, belki 9. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizin ön bölümüne modelimizi yapalım, gelelim. Ön bölümdeki şu modelimiz bitince 4 çiçek ilmeklerimizi de yine krem ipimiz ile 2 sıra örelim gelelim hanımlar. Sonra birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar ben patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 7 tane model yaptım. Modelim bittikten sonra da 4 içindeki ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz olarak ördüm. Bu aşamada artık turuncu ipimi kullanmayacağım için onu da kestim, arkaya bağladım sağlamca. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Bilek ayrımına geçeceğiz. Öncesinde bilek ayrımına zemin hazırlamak adına yeşil ipimle ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Yeşil ipimizi hanımlar hatırlarsanız modelin başında ipler karışmasın diye kesmiştik. Yine yeşil ipimin ucuna ana ipimi bağlayacağım. Örmeye devam edeceğim. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz bu şekilde. Bakın ilk şişimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizde 2 kere dolanacağız. 2 sıra boyunca yeşil ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm geldim. Şimdi bu bölümü yani bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar öncelikle. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile şöyle ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi hanımlar bilek ayrımında yer değiştirerek öreceğim. Bakın birinci ilmek ile ikinci ilmeği yer değiştirdim. Yer değiştirdim. İlk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında ilmekleri böyle yer değiştiriyorum. Sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geldik hanımlar. Patiğimizin bu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa düz olarak öreceğim hanımlar. İlk 7 haroşamı ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Hanımlar patiğimizin bu arka bölümlerinde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Hani bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz.
Bir de hanımlar ben patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum. Diğer şişime geçip hemen göstereyim. Bakın. Şişim üstte, ipim altta. Şişim üstte, ipim altta. Bu şekilde arka bölümlerini böyle örüyorum. Ön bölümlerini örerken şişim altta, ipim üstte böyle alıyordum. Bu şekilde ama arkayı örerken böyle alıyorum. Böyle almamın sebebi şu. Arka yüzdeyken hanımlar az önce de söylediğim gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorduk ilmekleri. Arka yüzde ilmekleri bu şekilde ön yüzde örünce, ön yüzde bu şekilde örünce arka yüzde ters örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Ters örgü rahat örüyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl rahat örebiliyorsanız bu kısımları o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Son şişime geldim. Bakın yine ilmeklerimi örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa. Buraları da yine düz öreceğim haroşalarımı. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Yapacağımız işlem patiğin devamında hep böyle olacak. Bakın bilek ayrımından sonra geri döneceğim. Bakın bu şekilde geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşa olduğu için kenardan 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7. Devamında gelen ilmeklerimi de hanımlar bakın şimdi arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Tabanımdaki ilmeklerim. Bunları da yine arka yüzdeyim ters öreceğim. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem artık bu. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de böyle ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümündeki iki kenardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim hanımlar. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşayı ters örenler ilmekleri ters örmeye devam edebilirler. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada 7 ilmeğimiz kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şu da 7. ilmeğimdi. Şöyle geri döneceğiz hanımlar bilek ayrımından sonra. Tekrardan ön yüzdeyiz. Haroşalarımı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de diğer şu bilek ayrımına kadar bu şekilde öreceğim. Patiğimizin arkasında başka yapılacak hiçbir işlem, detay yok hanımlar. Bu şekilde arkası örülecek. Şimdi baktığımız anda hanımlar burada birer diş haroşamız oldu bile kenarlarda. Ben bu patiğimin şu arka bölümlerine bu şekilde haroşa sıralarını sayacak olursak 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar ayağınıza patiğinizi ölçün. Hani ördükçe ayağınıza bir giyin deneyin. Patiğinizin arkasını bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak örerseniz yok patiğim küçük oldu yok aman büyük oldu. Ölçüler sizin verdiğiniz ölçüleriniz tam tuttu yok tutmadı gibi sorunlarda yaşamayız hanımlar. Bu şekilde ben de üzülmem. Ne olur bu nedenle patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerinize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar ben patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada hanımlar bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu şekilde. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde hanımlar kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Zaten sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece
patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşalarıma geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Tekrardan bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesim yapacağım. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken öndeki ilmeğimi kesiyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem yine şöyle: kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini hanımlar buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimin topuğunu kestim. Geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. Elinize yatkın herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu. İzi bile belli değil patiğin arka bölümünde. Bu nedenle her iki patiğimizin topuğunun kesimi de aynı yönde oluyor. Hani biri sağda biri solda olmuyor. Hani hanımlar, ben bu kesim yöntemini sevdiğim için, kullanışlı bulduğum için bunu kullanıyorum. Fakat sizler işte daha farklı topuk yöntemleri biliyorsanız, sevdiğiniz, kullandığınız, o şekilde de yapabilirsiniz. Topuk kesme şekli çok da önemli değil. Dediğim gibi istediğiniz şekilde patiğinizin topuğunu yapabilirsiniz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz de aynı anda bitecek. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini aynı şekilde kesiyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. Önce birinci şişimizden ilmek alıyoruz. Sonra da ikinci şişten. Sonra ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Son birer ilmeğim kaldı yine. Bunları da aynı şekilde sırasıyla aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerim de artık boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeği toplayıp buraya iki tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Böyle arkaya şöyle sıkılayarak, düğümleyerek gizliyoruz ipimizin ucunu. Patiğimizin içinde de hanımlar bu kesmiş olduğumuz iplerin uçlarını falan da bu şekilde gizleyelim. Video aralarında ben iplerimi tamamen gizledim zaten. Bu şekilde hanımlar patiğimiz bitti. Şeklimiz bu. Bir de hemen manken ayağıma giydirip patiğimizi size öyle göstermek istiyorum. Bir de öyle görelim ayaktaki duruşunu. Çok güzel, zarif bir model oldu hanımlar. Ben bu renkleri kullandım. Renkleri de gayet uyumlu oldu. Siz beğendiğiniz farklı renklerle de kombinleyebilirsiniz. Evet. Patiğimizi bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi patiğimizin tabanı, kenarları. Bakın topuk kısmı yine bu şekilde. Tek taraflı bir kesim. Bu şekilde.
Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.